Herkese merhaba, ben Novan Orada. Bugün ilk defa size bir tutorial videosu çekeceğim. Yıllardır iPad'de müzik yapıyorum. Biliyorsunuz iPad'imi gösteriyorum ama iPad'de müzik yapıyorum. Bestelerimi burada hazırlıyorum. İlk defa size bir tutorial hazırlamak istedim. Çünkü çok kere sordunuz nasıl yapıyorsun şarkıları, bu muhteşem eserleri diye. Ben de dedim ki madem öyle artık bir tutorial çekme vakti geldi. Size en son yayınladığım parçam Aikido Taekwondo'nun prodüksiyonunu anlatacağım. Çünkü aynı zamanda benim de prodüktörlük anlamında en çok emek verdiğim demom buydu. O yüzden de böyle hani biraz gururla anlatacağım size. Belki biliyorsunuzdur, ben biraz kariyerimi iPad'e borçluyum diyebilirim. Bu bir reklam gibi oldu. Reklam gibi yani. Gerçekten arkadaşlarıma nasıl anlatıyorsam aynı hikayeyi anlatacağım size de şu an. Ben kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Yıl 2017 idi. Reklam sektöründe çalışıyordum. Bu son çalıştığım firma beni global bir işten çıkarmada kapıya koydu. Ben de işsiz kaldım. Şirket bilgisayarını geri vermem gerekti. Yerine bir bilgisayar almam gerekiyor. Çünkü iş bakacağım, bir sürü işim var yani sonuç olarak. Şirket bilgisayarını geri verdim. Bilgisayar bakıyorum. O sırada iPad'in bilgisayarda kullanacağım kadar işi hallettiğini öğreniyorum. Ve çok daha uygun fiyatlı olduğu için bir iPad ediniyorum. Ama aklımda benim müzisyen olmak falan yok. Hani ben çocukluğumdan beri besteler yaparım ama hani hiçbir zaman çok ciddiye almıyordum. Gerçekten hobi olarak yapıyordum diyebilirim. Çok da ciddiye almıyordum yani. Dolayısıyla benim için iPad'in olayı tamam, okey, iş bakacağım. İşte gerekiyorsa işte bir CV hazırlayacağım, portfolyo hazırlayacağım, neyse hani bütün bunları yapacağım falan. Fonksiyonu esas benim için buydu. GarageBand'in iPad versiyonu açtım ve aklım çıktı. Çünkü ekranın dokunmatik olması müzik üretmek konusunda çok fazla şeyi değiştiriyor. Her neyse benim iş bakmam gerekiyor. Ben bilgisayarda işte LinkedIn'e giriyorum, kariyer.net neyse hani giriyorum, işlere bakıyorum vesaire. Derken böyle arkada çalan müziğe sürekli kafam gidiyor ve dikkatim dağılıyor her seferinde. Koşarak eve gidiyorum, iPad'in başına geçiyorum ve beste yapıyorum. Ertesi gün oluyor, iş bakacağım diyorum. Aklım gene müziğe gidiyor. Gidiyorum beste yapıyorum. Gidiyorum beste yapıyorum. Hani iş bakmaktan kaçıyor gibiydim cidden. Ve hani hakikaten dedim ki kendime tamam, kaçışsa kaçış. Tazminatım ne kadar süre yetecekse güzelce hesaplayayım. Ona göre ben hani bir süre kaçmak istiyorum belli ki. Daha fazla kendimi zorlamayacağım. Hesap yaptım. Tazminatım bana çok küçük yaşarsam ama çok 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 küçük yaşarsam 11 ay yetiyordu. 11 ay. Küçük yaşamaktan kastımı söylüyorum. Otobüse binmemek, yürümek, yani mahallenin dışına çok fazla çıkmamak. Dışarıdan kahve almak yok. Dışarıdan yemek söylemek yok. Bunların hiçbiri yok. Ya çok 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 minimumda tutarsam ben bu tazminatı, yılın 2017 olduğunu hatırlatayım, kiralar çok daha uygundu. 11 ay yaşayabiliyordum gerçekten ama bu böyle yani 5 ay olsa da çok bir şey değişmeyecekti. Çünkü her şey olacağını varacaktı yüksek ihtimalle. Dedim ki ben bir ay kaçayım. 10 ay boyunca iş bakarım gerekirse. Yapabilirim bunu. Bir ay boyunca kaçacağım ve ben sadece beste yapacağım. Çıktım bir yola. Dinozorlar, boşver. O en baştaki çıkış yaptığım bütün şarkılarımı iPad'de yaptım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarıma yolladım. Çocukluğumdan beri, üniversite hayatımda özellikle yaptığım besteleri arkadaşlarıma yolluyordum. Bu sefer arkadaşım gaza geldi ve dedi ki ben girmek isterim bu işe, bu şarkıyı prodüse etmek isterim. Başka bir arkadaşım dedi ki ben kostümlerini tasarlamak isterim. Başka bir arkadaşım dedi ki ben fotoğraflarını çekmek isterim. Derken böyle kendiliğinden ben kendimi bu işin içinde buldum. Bir anda herkes o kadar ciddiye aldı ki bu şarkıları. Ben dedim ki okey, hani bir denesem ne olur, yani müzisyenlik yapmayı denesem ne olur. Nasılsa yani birkaç ay bakarım, olmadı hani tekrar iş bakmaya geri dönerim. Tamam dedim, bir şans vereceğim buna. Ama hala o sırada çok korkuyordum. Çünkü hani çocukken piyano dersi almıştım. Üniversitede müzik kulübündeydim. Birlikte bir şeyler üretiyorduk sürekli ama hani bunu bir meslek olarak yapmak hani cidden mümkün mü değil mi? Oralarda birazcık kafam karışıktı ama deli cesareti. Arkadaşlarım da çok gazladı beni ve kendimi denerken buldum. Hatta ve hatta dedim ki kendi ismim olmasın, bir mahlasım olsun ki Google'ladıklarında sonra hala ben hani iş bakmaya geri döneceğimi düşünüyorum o sırada. Google'ladıklarında en azından benim ismim çıkmasın, ismimi ben gizleyeyim falan. Hani o derece şüpheliydim yani bu kariyerin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine dair. Ama şey çok eğlenceliydi yani. Nova Norda diye bir persona yarat. O personanın nasıl giyineceği, nasıl fotoğrafları olacağı, neler hakkında konuşacağı falan, hani bütün o dünyasını kurmak
aşırı derecede eğlenceliydi yani. Hani Ecem olarak çıksam belki bunları yapma şansım olmayacaktı ama Nova Norda gibi bir persona olduktan sonra onu süslemek ve ona bir dünya inşa etmek, şarkıları odak noktasına koyup nasıl sürdürülebilir kılabilirim diye onun değerlerini, değer sistemlerini falan kurmak acayip zevkliydi. Çok fazla arkadaşım da bana yardım etti. Herkese sonsuz teşekkür ederim bunun için. Hakları ödenmez hakikaten. Nihayetinde ben ilk şarkımı yayınladım. 2018'e girmek üzereydik. 2 hafta sonra ikinci şarkımı yayınladım. Dinozorlardı. Dinozorlar aniden Spotify'da Viral 50'de 1 numara oldu ve ben de kendimi müzisyen olmuş bir şekilde buldum. Derken 8 sene sonrasına ışınlanıyoruz ve şu anda böyle çok keyifli bir kariyerim var. Yani böyle hayalimdeki işleri yaptığım, hala bağımsız kalabildiğim, kendi kendimi sürdürebildiğim ve reklamcılıkta öğrendiğim o dünya kurmaya dair bütün proje geliştirme işlerini kendi mesleğim için kullanabildiğim son derece zevkli bir mesleğim var. Gerçekten hayallerimin çok daha ötesinde bir şey gerçek olmuş oldu. Çok çok mutluyum bunun için. Ve ben 8 sene sonra bile hala iPad'de müzik yapıyorum. Bugün de artık bir şarkıyı detay detay nasıl yaptığımı size anlatmak istedim. Sizden gelen de bazı sorular var. Burada böyle en ortaklaşan soruları listeledim. Oradan da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Biliyor musunuz bilmiyorum. Çoğu şarkımda aynı zamanda prodüktörüm de. Çünkü çoğu şarkıyı gerçekten son haline kadar getirmiş oluyorum iPad'de ve sonrasında prodüktör arkadaşlarıma işi cilalamaları için, daha güzel tonlar bulmaları, daha güzel kayıtlar koymaları, bazen çalınması için yardım rica ediyorum ve co-produce ediyoruz. Bu sefer prodüktör koltuğunda esas benim olduğum ve başka bir prodüktörün de benimle birlikte co-producer olduğu bir şarkıya imza atmış olduk. Erel Koray Nalbant yaptı bu arada prodüksiyonunda. O yüzden çok incelemeye değer buldum ve bu besteyi nasıl baştan sona prodüksiyonu, sözü, bestesi, kompozisyonu, her şeyi baştan sona nasıl oturttuğumu size anlatmak istiyorum. Çok uzattıysam kusura bakmayın. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Küçük bir fun fact vererek başlamak isterim. Varım esasında bayağı gene benim iPad'de bitirdiğim parçaydı. Ne kadar son çıkan ürünlerin benim iPad'de yaptığım demolara benzediğini önce bir görün isterim. Bu benim kendi sesimi kalınlaştırmıştım. Sen kimsin dedi, bilmem dedim. Her gün değişiyorum buradan. Böyle devam edeyim biraz. Belki sınırlar hayali aramıyorum. Tanımlayan sözler, aynı sözler tam da bu yüzden götürüyor bizi bizden. Bence oldukça anlaşıyor yani. Çok daha kalitesiz bir versiyon. Vokal kayıtları falan aşırı pis. Ama hani iPad'de yapıyorum çoğu şarkıyı göstermek için size önce bir varımı açayım dedim. Dinozorları açayım örneğin. Bilmem ne kadarım yakalar bedenime komutan dinozorlar var. Belki de bu kadarım yakalar içimde yaşayan filozoflar var. iPad. Ne kadar benzediğini görün isterim yani. Beni biraz bu. Falan filan. Sonuç olarak bayağıdır iPad'le müzik yaptığımı iyice anlamışsınızdır diye düşünerek Aikido Taekwondo'ya geçiyorum. Şimdi önce bir demoyu dinleteceğim. Eğer şarkının yapım aşamasına geçmek istiyorsanız demoyu dinlettirdiğim bölümü atlayabilirsiniz. Ama eğer demonun neye benzediğini duymak istiyorsanız şimdi sizin için çalıyorum. Bir aşk değil, bir felaket, bir savaş, bir seviş, bir kavga, kıyamet, alamet. Bu belaya düştük sevgili, senin yüzünden, senin yüzünden.
dövüş değil, bir sanatmış. Eğer öyleyse sen eğitim tuzaklım, kara kuşaklım, ustalık dönemimin en iyi eseri. Senin yüzünden. Judo, karate, aikido, taekwondo. Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz. Elindekini ardına koyma, bu iş bir dövüşte durulmaz. Yara verici net, ölümüne şehvet. Yakarım kimi her gece harakiri, seni deli gibi sevmek. Karate, aikido, taekwondo. 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 Sorularınızı not aldım. Sorularınızın üzerinden giderek ilerletmek istiyorum videoyu. Çünkü çok fazla ortaklaşan soru vardı. İlk soru, hangi cihaz ve programları kullanıyorsun? Az önce de söylediğim gibi ben sadece iPad'imi kullanıyorum. Burada mikrofon olduğuna bakmayın. Ben hakikaten demolarımı da bayağı buraya söyleyerek, hiçbir şekilde kulaklık falan hiçbir şey kullanmadan kaydediyorum. Çünkü nerede ilham geleceği belli olmuyor ve her yerde ekipmanım da olmuyor. Benim çok kolayıma geliyor. O yüzden böyle gidiyor yani bayağıdır. Mikrofonumu ve diğer ekipmanlarımı, ses kartı, bilgisayar, amfi, gitar vesaire hepsini yer yer zorunluluktan aldım diyebilirim. Daha kaliteli demolar atmam gerekiyorsa, örneğin bir jingle projesiyle uğraşıyorsam, kayda girmek için bir stüdyoya gitmek istemiyorsam diye mikrofon aldım örneğin. Sorunun cevabı şu: tek bir ekipman demo üretmek için. O da iPad ve kullandığım uygulamada sadece ama sadece GarageBand. Logic'te olmasına rağmen Logic'i de seviyorum ama GarageBand'deki çok sevdiğim özellikler Logic'te bazen olmayabiliyor. O yüzden başından beri GarageBand'den vazgeçmedim diyebilirim. İkinci soruya geliyorum. Bu çok çok sık sorulan bir soru. Önce söz mü yoksa müzik mi geliyor? Hangisinden başlıyorsun? Bende bu sorunun cevabı çok çok net. İkisi her zaman ortak gelişiyor. Bir sesten başlıyorum, bana ilham veren bir sesten ve gerisi bir şekilde akıyor. Üzerine sözler zırvalıyorum. Bazen sözlere odaklanıyorum. Bazen sözleri bırakıp müziğe geri dönüyorum ve ikisi eş zamanlı gidiyor diyebilirim. Ama bir şiirden başlamıyorum. Benim için sound ve sözlerin bir bütün olması aşırı önemli oluyor. Çünkü genelde şarkı yazarken onları böyle bir konseptmiş gibi düşünmeye çalışıyorum. Seslerin temsil ettiği şeyler de benim anlattığım sözlerle uyumlu olsun istediğim ve bunu çok sevdiğim için genelde parça parça üzerine sözleri de işleyerek böyle dikey bir düzlemde şarkıyı ilerletiyorum diyebilirim. Bu şarkıya nasıl başladığımı düşünüyorum. Çok hatırlamıyorum, böyle çok akışta ilerledi gerçekten ama şuna eminim, ilk önce şu bölümü yazmıştım. İlk bunu yazmıştım. Bunun bende nasıl geliştiği konusunda çeşitli teorilerim var. Belki şu pedle başlamış olabilirim. Bu sesi çok sevdim yüksek ihtimalle. Diğer bir ihtimalle bu synth'le başlamış olabilirim. Yüksek ihtimalle ikisi böyle 5 dakika içinde gerçekleşti. Şöyle olmuş olabilir diye düşünüyorum. Eğer mesela bu synth'se size biraz artık tutorial çekmeye başlayabilirim. GarageBand'in birkaç tane modu var. Örneğin mesela şu anda piyano tuşlarını görüyoruz. Buradan bir gam çalabiliriz. İstediğimiz tondan istediğimiz sesi basabiliriz. Ama ben buradaki scale tuşuna basıp oradan hangi tonda bir şarkı yazacaksam ona göre bir ton seçmeyi daha kolay buluyorum açıkçası. Böylece yanlış notaya basma ihtimalin çok daha azalmış oluyor.
Ben az önce minörü seçtim. Eğer minörü seçersem de gam şuna dönüşüyor. Ama eğer atıyorum ben buradan işte majör seçseydim şöyle bir şey olacaktı. Yani şurada değişmiş olacaktı örneğin. Dolayısıyla yazdığınız tona göre bir gam belirlemek işinizi çok kolaylaştırıyor diyebilirim. Ben yüksek ihtimalle şöyle yaptım. Buradan baktım ve wow çok güzel oldu bu falan oldum yüksek ihtimalle. Bunun diğer bir güzel özelliği de yani iPad'i çok sevmemin diğer sebebi de buradan pitch moduna getirirsek eğer gördüğünüz gibi böyle mavi bir şey beliriyor. Yapabilmiş oluyoruz. Yani glide ettirmiş oluyoruz sesleri. iPad'in en vurucu özelliği bence bu. Ben çok kullanıyorum bu özelliği. Yapabiliyorum istersen ve bu çok hoşuma gidiyor. Bunu da tercih etmeyip Glissando'yu yapmışım. Bu muhtemelen beni böyle bu şarkıya bağlayan kararlardan biri oldu. Pad'e gelecek olursak da yüksek ihtimal dedim ya ikisi aynı anda çıktı diye. Pad'de de şöyle bir şey kullanıyorum. Şimdi az önceki ekrana geri döneceğim. Piyano tuşlarını görüyoruz. En sağda bir tuş var. Buna bastığınız zaman da armoni moduna geçiyor benim deyimimle. Armoni modu ne demek? Eğer ki ayarlar kısmından şarkının tonunu belirlerseniz, ben bu tonda bir şarkı yazacağım diye özellikle onu oraya girerseniz, armoni modu o gam içerisinde çalabileceğiniz bütün ilgili güzel tınlayan diyeyim akorları sizin için belirliyor. Örneğin tonumuz re minördü az önce gördüğünüz gibi. Buna basarsam re minör çalıyor. Örneğin ilgili tonlardan bir tanesi la minör. Sallıyorum şu anda. Mesela bu akor dizilimiyle ben şu an bambaşka bir şarkıda yapabilirim. Bu şarkıda ne yapmışım? Re minör yapmışım. Si bemol yapmışım. Sonra sol minör. Yani si minör geçeceğim. Sol minör. Ve bunları çalmışım ve çok hoşuma gitmiş belli ki. Ve sonra ben bu ikisini loopladığımı çok iyi hatırlıyorum. Şu iki kanalı soloya alıp böyle looplayıp takılmıştım. Bir sonraki soru zaten oymuş. Önce hangi enstrümanları yazıyorsun diye. Sonra bir yerde böyle bir şey belirmeye başlıyor. Mesela böyle bir şey duyduğunuz zaman siz ne duymak istiyorsunuz? Ben yüksek ihtimalle bir bas duymak istiyorum burada. Veya davul duymak istiyorum. Onun üzerine yüksek ihtimalle ben bu bası yazdım. Şöyle bir şey. Önce sadece bası dinleteyim. Üst üste koyduğumuz zaman nasıl tınlıyormuş? Bir de ona bakalım. Şöyle tınlıyormuş. Heybetleniyor gerçekten bas eklediğimiz zaman ve çok mutlu ediyor beni. Bunun üzerine işte ben bir davul duymak istemişim. Yani ben müzisyen arkadaşlarımla aramda bunu şey gibi konuşuyorum. Bu arada yüzüme acayip bir güneş vuruyor ama olsun. Şarkı şunu istiyor gibi. Şarkı bu noktada bana göre davul istedi. Ve bunları eklemiştim. iPad'in çok sevdiğim bir özelliğine daha geri döneceğim. Şimdi ben bu davulu nasıl çaldım biliyor musunuz? Hemen diğer bütün kanalları kapatıyorum. Sadece davulu açtım.
Davulu ben şöyle çalıyorum. Buradan da göstereyim size yani nasıl bir şey olduğunu anlatabilmek çok istiyorum. Basarak yani. Gerçekten bu. Bu benim hala iPad'de demo yapmamın sebebi yani. Dokunmatik ekran olması bütün her şeyi değiştiriyor benim için. Ve vurma sertliğinize göre de ne kadar sert çalacağını da belirleyebiliyorsunuz. Örneğin var örneğin. Bunu da çok hafif vuruyorum. Bu mesela kemerine vurunca kasnak sesi çıkartıyor. Buraya vurunca az, buraya vurunca çok gibi. Bütün bu değişiklikleri yapıyor yani gerçekten inanılmaz. O yüzden ben hala iPad neden kullanıyorsun? İşte bu yüzden kullanıyorum yani. Sonuç olarak ben bu bölümü yazmıştım ve çok gaza geldim. Bunun üzerine ben bir de bir keman eklemiştim. Bir de kemana bakalım. Neden iPad'de mükemmel olduğuna kemanın. Az önce size akor modunu anlatmıştım ya. Aynısını keman yani yaylılar modunda aynı mantıkla kullanabiliyorsunuz. Ve böyle tap ederseniz şu şekilde tap ederseniz bu şekilde çalıyor. Yani pizzicato olarak çalıyor. Eğer ki kısa şöyle basarsanız böyle çalıyor. Ve eğer sürüklerseniz bu şekilde çalıyor. Ve bu yani çok kolay üretmemi sağlıyor. Bayıldığım bir özellik daha yani. Ve buradan yukarıdan eğer isterseniz kemanları, yaylıların hangilerini istediğinizi, hangilerini istemediğinizi de seçebiliyorsunuz. Örneğin ben burada sadece cello ve bası tuttum. Böyle çalmaya başladı. Diyelim ki viola ekledim. Bu ekleniyor. Diyelim ki celloları, violaları kapatalım. Geriye sadece bu kalıyor. Dolayısıyla hakikaten orkestrasyona karar vermek için de inanılmaz pratik bir arayüzü var. Bu beni gerçekten çıldırtıyor. Bu şarkıda ben şunu duymak istemişim. Her şey üzerine eklenince de ve bu bana hem nasıl anlatsam böyle hem hafif meraklı bir zıpır bir hissiyat verdi. Hem de bence şarkının groove'una çok güzel bir katkısı oldu. Sonra gitar eklemişim. Gitar eklemişim. Bir gitar riff'i çalmışım burada. Gene göreceğiniz üzere dokunmatik olmasının getirdiği çok büyük bir kolaylık. Gitar çalmak konusunda çok iyi olmadığım için sadece böyle belli akorları çalabiliyorum. O yüzden de burada hani hakikaten becerim yetmediği için, özellikle burada tercih ettiğim için değil, becerim yetmediği için burada işte tonu minör olarak belirlediğim zaman çalmam da çok daha kolaylaşmış oluyor. Çünkü burada yanlış notaya basma şansım sıfıra düşmüş oluyor. Normal gitarda olmayan bir özellik yani. Gamına göre sanki perdeleri değiştirmiş ve telleri ona göre ayarlamış gibi bir özelliğe geçiyor. Bu gerçekten inanılmaz. Örneğin pentatoniğe geçseydim. Yani bunu hakikaten yapıyor. Bir de işin güzel tarafı da buradan da göstermeye çalışayım. Teli hareket ettirdiğiniz zaman ben de diyor. Ya gerçekten çılgınlık yani. Hani ben gerçekten boşuna demiyorum. iPad diye. Reklamsa da reklam yani hani gerçekten. Sonuna kadar kariyerimi borçlu olduğum bir cihaz kendisi. Üzerine bunu eklemişim. Ve intro bölümünü bu şekilde tamamlamışım. Gitarı duyabiliyor musunuz? Soruların arasında vardı. Bunları nasıl belirliyorsun yani? Hangi enstrümanı neden koyduğun neden belli diye. İşte orası muamma. İstiyor gibi geliyor. Şarkı onu istiyor bence ve onu ekliyorum o sırada. Intro bölümünü artık kapatabiliriz. Bir sonraki bölüme geçeyim. Ben kendim besteyi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Şarkıya ben lineer bir şekilde devam etmedim.
Yani inanılmaz bir güneş vuruyor yüzüme ama umarım görüntümüz okeydir şu anda. Şimdi ben burada şarkıya direkt hadi tamam introyu bitirdim, hadi o zaman ilk verse'e geçeyim ve sözleri yazmaya başlayayım gibi bir şekilde yaklaşmadım. Öyle akmadı yani bende. Bu armoniyi üzerindeki synth olmadan kopyaladım. Yani G ve I bölümlerini kopyalayıp buraya koydum. Vokal yazmaya başlamışım. Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz. Elindeki ardına koyma, bu iş bir dövüşte durulmaz. Şimdi buna nasıl karar vermişim? Şu şekilde çaldım. Synth'i çıkarıp. Çok badass yani, zaten çok güçlü ve gaz hissettirmişti yani. Hani buldum. Ben bu şarkıyı bitireceğim. Bu şarkı hayvan gibi gaz bir şey olacak ve beni aşırı gaza getirecek falan hissiyatını bu bölümde almıştım gerçekten. Bu bölümü sololayıp sadece bu bölümün üzerine vokaller zırvaladım. Nakaratı nasıl yaptığıma geçiyoruz. Vokaller zırvaladım. Ve yani ne dedim bilmiyorum. Yani şu anda mesela böyle bir şarkı yapacak olsam nasıl zırvalardım onu anlatayım isterseniz. Mantıklı kelimeler olmasına gerek yok. Mantıklı cümleler olmasına hiç gerek yok. Sadece uyumlu tınlayan ya da şarkı böyle bir şey istiyormuş gibi hissettiğim heceleri, harfleri, kelimeleri zırvalıyorum. Yani mantıklı kelimeler değil bunlar. Örnek. Yani hani bunun böyle 15 dakika falan yapıldığı versiyonu düşünün. Bir noktada bir kelime böyle hani aklımda çok fit ediyor oraya ve ona kilitleniyorsun. Ben hep bunu yaşıyorum. Benim için nakarat bölümünde bana bir şey olmaz cümlesiydi. Yani şuna tutuldum ben. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Bayıldım ya bu lafa ve dedim ki tamam hani bu altyapı bu cümleyi istiyor bence ve çok yakıştı yani. Hani buldu, eşini buldu müzik. Ve bana bir şey olmaz'a bayağı tutulmuştum ve bana bir şey olmaz bana nasıl bir konu açıyor. Bunun üzerine düşünmeye başladım. Bence esas işte besteyi yapma kısmı burada başlıyor. Artık yavaş yavaş kafamda bir konsept oluşmaya başlıyor. Bana bir şey olmaz diyen biri, yani bir kadın sesinden duyuyoruz. Bana bir şey olmaz diyen bir kadın sesi ne anlatıyor olabilir? Bu soundla, bu müzikle ne söylemeye çalışıyor olabilir? Biraz böyle onu araştırmaya başlıyorum. Yazıyorum. Bana bir şey olmazı yazıyorum. Yazarak başlıyorum ve sonra hani nasıl kafiye örüntüleri oluşturabilirim? Ya da bana bir şey olmaz diyen kadın başka neler söyleyebilir? Onu düşünmeye başlıyorum. Sonra bana resmen hani böyle 3 saniye içinde gelen bir şeydi yani. İlham da o. Hani bana bir şey olmazdan sonra tekte şey dedim hani elindekini ardına koyma, bu iş bir dövüşte durulmaz. Oha oğlum hani çok iyi falan, tamam okey. Burası okey oldu. Şarkının o bölümün sözlerinin geri kalanında hani burada artık kafiye değişsin. Hani a gitmesin. Hani bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz. Elindekini ardına koyma, bu iş bir dövüşte durulmaz. İşte böyle yapılmaz, bilmem ne olmaz değil de artık başka bir şey söyleyeyim. Başka bir heceyle biten bir şey söyleyeyim diye. İstediğime emindim. Bunların cidden nasıl geliştiğini çok açıklayamıyorum. İstiyor gibi hani istiyordu gibi hissettim ve yara bere cinnet, ölümüne şehvet, yakar ama kimi her gece her akiri seni deli gibi sevmek kısmı çıktı. Bu birazcık daha uzun sürdü. Yara bere cinnet, ölümüne şehvet aktı böyle. Onu da böyle yazarken hani bulduğumu hatırlıyorum. Ama yakar ama kimi her gece harakiri seni deli gibi sevmek kısmı böyle bayağı muğlaktı. Seni deli gibi sevmekle bitirmeye okeydim. Ama öncesinde ne diyeceğime emin değildim. Harakiri'yi o sırada yazmış mıydım? Emin de değilim. Çünkü daha böyle bir uzak doğu teması yok gibiydi. Bir şeyler zırvaladım ama ne zırvaladığımı hatırlamıyorum yani. Aynı hecelerde, aynı ritimde bir şeyler dedim. Ve olduğu gibi onu o şekilde kaydetmiştim. Nasıl kaydedeceğime gelecek olursak vokallerin kalitesizliğini bir dinleyin isterim. Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz. Şimdi birkaç tane kaydetmişim daha güçlü duyulsun diye üst üste koymuşum onları. Ama böyle hakikaten
sololayınca şunu anlıyorsunuz. Bana bir şey olmaz. Berbat söylüyorum. Kayıt çok kötü. Çünkü gerçekten bana ilhamın geldiği yerde, evde, hani o sırada mutfağın ortasında ben bütün o yankıların içinde iPad'e doğru bağırarak bana bir şey olmaz diyorum. Hani sıfır mikrofon, sıfır kulaklık, hani kulaklık mikrofonu bile yok, hiçbir şey yok. Sadece ben iPad'e bağırıyorum. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Elindekinin ardına koyma, bu iş bir dövüşte durulmaz. Ya gerçekten çok kötü kayıtlar. Bunları neden umursamayın dediğimi anlatabiliyor muyum? Önemli olan şarkının ilerlemesi, demonun bitmesi, iskeletin çıkması. Hep öyle tarif etmeye çalışıyorum. Dandikler ama okey, derdini anlatıyorlar. O yüzden bunları ben üst üste koyup en azından birazcık daha güçlü duyulacak bir şey yaratmaya çalışmışım. Bana bir şey olmaz. Bana Okey bir şey bence. olmaz. Elindekinin ardına. Amacımız demo yapmak. Böyle perfect bir prodüksiyon yapmak değil bu aşamada. Altını 100 milyon kere çizmek isterim bunun. Buraya takılıp böyle kalitesi mükemmel olsun diye uğraşıp o besteyi bitiremediğim çok oldu yani. O yüzden buralara hiç takılmamaya çalışıyorum. Ve bunlar üst üste geldiğinde Bana bir şey olmaz. Bana geri bir kalan şey her şey neredeyse aynı. Burada da görebilirsiniz. Elindekinin ardına Sadece üzerine güçlendirsin diye bir gitar eklemişim. Güneş gitti çok şükür. Güçlendirsin diye bir gitar eklemişim, o kadar. Onun haricinde çok fazla bir şey eklememişim bu bölüme. Back vokal eklemişim. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz yapan. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. İlk sözleri buldum. Olabilir elbet, bu da biter elbet demişim mesela. Hiçbir manası yok. Sadece o bölüm bitsin de hani sözlerin incesine girerim sonra, hani sadece iskeleti çıksın deyip olabilir elbet, bu da biter elbet gibi bir şey demişim. Mesela tam olarak bundan bahsediyorum. Hani incesine girip güzel güzel o şarkıyı craft etme zamanı, demoyu yapma zamanı değil. Demoyu yapma zamanı sadece iskelet çıkarma zamanı benim için. Benim üretme tekniğim bu şekilde. Buraya da bu vokalleri eklemişim çünkü bana çok daha heybetli böyle bir koro, hani böyle bir gospel korosu gibi böyle bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz diye bağıran böyle kadınlar fikri beni çok heyecanlandırmıştı, hatırlıyor gibiyim. Dolayısıyla şöyle bir vokal kompozisyonumuz olmuş. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Elindekinin ardına koyma, bu iş bir dövüşte durulmaz. Falan filan, böyle bir şey. Ve sonuç olarak hani her şeyi bir arada dinlediğinde sonuç olarak bu vokallerin dandikliği bilmem ne, hani hiçbir şey zaten belli olmuyor. Ve şöyle bir şey dönüşüyor. Bizi gaza getiren ve besteyi bitirmeye yolunda devam etmemizi sağlayan bir şey olmuş oluyor. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi ben introyu yaptım, nakaratı yaptım. Arası belirsiz. Yani şarkının böyle başlamasını... Ay kanalı kapatmışım. diye başlaması gerektiğine eminim. Nakaratta bana bir şey olmazlı bir nakaratımız olacağına eminiz. Ama arada ne oluyor hiçbir fikrimiz yok. Bu benim en sevmediğim şey. Çünkü böyle şarkı lineer ilerlediği zaman, besteyi verse'ten başlayarak yazdığım zaman çok daha rahat akıyor. Ama böyle elinde intro varsa ve nakarat varsa arasını doğru şekilde doldurmak, yemin ederim sudoku çözmeye benziyor. Çok zor bir sudoku çözmeye benziyor bence bayağı. Yani şey dedim, hani introdan nakarata nasıl bağlayabilirim, nasıl bir armoni yazabilirim ve şunu yapmışım. Vokalleri açık unuttum, pardon. Ve sonra armoniyi değiştirmeye karar vermişim. Davulu da değiştirmişim. Burada biraz heyecanlanalım istemişim belli ki.
Ve Bana bir şey olmaz. buraya nasıl bir armoni yazacağınız aslında size kalmış yani, ama ben buralarda çok uğraştığımı hatırlıyorum. İlk önce nakarattan hemen önceki partı, yani pre-chorus dediğimiz kısmı yazdığımı hatırlıyorum. Onda şu anda zaten demoda da duydunuz, vokali yok. Çünkü ne söyleyeceğime bir türlü karar veremedim ve zırvaladığım şeylerin içerisinde şey falan da var böyle. Tadı kivumuz, ananas, mango falan böyle laflar. Hani o derece saçmalık şeyler vardı. O yüzden son haline gelmeden insanları yollarken burayı silmişim. Ama şunu yapmak istediğimi biliyordum. Sonra bir şeyler olacak ve sonra nakarata bağlayacağız. Burayı biliyorum ama hala aklımda judo, karate, aikido, taekwondo demek gibi bir şey yok orada. Burada fark ettiyseniz davula bir şeyler eklemişim. Çünkü biraz heyecanlansın istedim burası. Hani böyle büyük bir şey geliyor ve acaba ne geliyor beklentisi yaratsın dinleyicide istemiştim. O yüzden nakarata bağlanmadan önce böyle bir heyecanın yükseldiği bir şey yaşıyoruz. Ve armoni biraz değişiyor. Armonide de pedi açacağım hemen. Pedimizde de böyle bir şey duymaya başlıyoruz artık. Bu kadar. Sonra bana bir şey olmaz diye bağıracağız. Ama armoni değişikliğine karar vermişim burada. Genelde benim çok tercih ettiğim bir armoni oluyor bu. 6. dereceye düşmek. Eğer kök akorla başlıyorsa eğer şarkı. Da ra ra, si bemole geçtik. Ben çok seviyorum bu hareketi yapmayı. Ve 5. derecenin majörüyle bitirmeye de bayılıyorum. Yani şu akorla. Böylece çok böyle şey hani bana 5. derecenin majörü, yani burada la majör oluyor kendisi. Çok daha yumuşak, daha naif bir yermiş gibi geliyor. O yüzden genellikle böyle 5. derecenin majörüyle bitirmek bana çok tatlı bir tatmin hissi veriyor. Yani tadı kivimiz, ananas, mango, darara, ba ba barara, ba bara ba. Burada köke geçmişim sanırım. Ve nakarata başlamadan hemen önce de yapmışım ve sonra nakarata. Ay, bana bir şey olmaz. Buraya geçmişim. Birazcık dinamizm katsın diye bir takım bas, gitar ve davul hareketleri eklemişim. Judo, karate, aikido, taekwondo. Tatatam yapıyor davul. Yapmışım. Buradan hatta göstereyim size. Yapmışım. Judo, karate, aikido, taekwondo. Ve aynı anda da gitarda bir glide duyuyoruz. Gerçekten bu kadar dandik bir sesin bu demoda olması. Dümdüz aşağı doğru taramışım. Judo, karate, aikido, taekwondo. Bana bir şey Ve birazcık tansiyonu artmış oluyor şarkının. Burada ben aslında bu şarkının cilasını yapacak olan, toparlayacak olan prodüktör arkadaşım Koray'a diyorum ki burada böyle bir şey olabilir. Yani bütün bu demonun amacı bu şarkıyı bitireceğim kişiyle birlikte kararları verirken burada aklımda böyle bir şey vardı diye not almak yerine buraya ekleyerek gösteriyorum gibi bir şey. Demonun tamamen amacı bu benim için. Ve şimdi Judo, Karate, Aikido, Taekwondo bölümüne geçebiliriz. O sözü nasıl yazdığımı anlatmaya çalışacağım. Ya böyle garip garip şeyler zırvaladım dedim ya böyle pre-chorus'a. O ile biten işte sanırım tenime bu isyan iyi geliyor gibi bir şey söylemiştim orada. O lafı sevmiştim falan. Ben o ile biten bir kafiye arıyordum sonuç olarak ve bir noktada tekvandoyu gördüm ve bayıldım. Tekvandolu bir şey nasıl söyleyebilirim? Bu şarkıya nasıl uydurabilirim? Çünkü bana bir şey olmaz diyen bir kadın var ve hani tekvando yapıyor olabilir bu karakter. Hani o ne güzelmiş falan diye. Tekvandoyu not almıştım. Sonrasında başka ne olabilir onun gibi falan diye düşünüyordum. İşte haliyle Aikido ve Judo da belirdi. Judo'yu yazdım. Aikido'yu yazdım. Taekwondo'yu yazdım. Şey oldu. Judo, Aikido, Taekwondo. Aikido, Taekwondo, Judo, Karate dedim.
Bunları sıralıyordum kendi kendime. Sonra üst üste söyleyince judo, karate, aikido, tekvando. Judo, karate, aikido, tekvando. Judo, karate, aikido, tekvando oldum böyle. Hani şeyi anlatamam böyle. Hani ben böyle judo, karate, aikido, tekvando diye çıldırıyorum böyle. Hani buldum hani bu şarkının nakaratına nasıl bağlanacağını buldum. Ve üstüne hani o kadar şey hissetmiştim ki çok böyle garip bir laf ve çok alakasız bir laf ve hani onu şarkıya uydurmak, onu o hikayeye uydurmak gerçekten bir meziyet olabilir yani. Burayı bir keşfetmek istiyorum dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla benim elimde artık şöyle bir şey vardı. Judo, karate, aikido, tekvando. Bana bir şey olmaz. Ve şey oldum. Evet hani mükemmel. Ne yapabilirim bundan sonrasında? Ve şöyle bir boşlukla baş etmece. Judo, karate, aikido, tekvando. Bana bir şey olmaz. Ya şimdi şarkının büyük bir kısmı yani şu ana kadarki dinlettiğim her kısmı bir günde bitti. Aikido Tekvando'yu nasıl konsepte yedireceğime ve nasıl bağlayacağıma dair kafa patlatma işi 2 ay falan sürdü diyebilirim. En çok uğraştığım bölüm buydu yani sürekli şey oluyorum. Ne diyecek de judo karate'ye bağlayacağız? Hani çok az yer var. Çok az kelime söyleyebilirim. Çok az hece söyleyebilirim. Ve bir şekilde judo karate aikido tekvando demem lazım falan. Gerçekten bir challenge'tı benim için yani. Ama böyle üzerine düşündükçe daha da genişledi o konsept benim için. Çünkü kendi hayatımdan bir şeylerle empati kurmaya başladım. Yani şöyle söyleyeyim. Şarkı prodüksiyonunun bu noktasına kadar ben hala kendimden beslenen bir şey yazmıyorum. Hani bana bir şey olmaz diye bağıran bir kadın. Bu benim kendi kendime bağırmayı çok seveceğim bir şey. Hani kendimi güçlü hissetmeyi çok sevdiğim için. Ama kişisel olarak nereden yola çıkacağım konusunda biraz kafam karışıktı ve hani ben kendi hikayelerimi anlatmayı seviyorum. Kendi yaşadıklarımı anlatmayı seviyorum şarkılarda. O yüzden de judo, karate, aikido, tekvandoyu kendi hayatımdaki bir savaş anından yola çıkarak yazmak konusunda derinleşmeye başladığım anda aşağı yukarı buralar oluyor. Ne olabilir? Tabii ki de sevgilimle ettiğim kavga aklıma gelmişti. Orada da ben böyle birazcık şey gibi hissediyorum şarkının hikayesine gelecek olursak. Artık böyle ilişkilerimde birini sevmeyi sensiz yapamam gibi bir yerden kurmamaya başladım. Ya seni çok seviyorum, ayrılırsak çok üzülürüm ama yıkılmam. Hani ayakta kalırım. Hani artık bunu biliyor gibi hissediyorum kendimi. Ve bu bana acayip güç verdi. Bu Aikido Tekvando sözleri üzerine düşünürken de hakikaten bu yeni edindiğim bilgelikten bahsedebilirim diye düşündüm. Yani hani korkmuyor olmak hani artık ilişkilerde hani kaybetmekten, ayrılmaktan, üzülmekten korkmamak üzerine artık bahsedebilirim gibi hissetmeye başladım. Ve bu hisler üzerine derinleştikçe verse'ü çok rahat bir şekilde yazdım. Benim en sevdiğim şey verse yazmak diyebilirim. Özellikle ikinci verse yazmak. Şimdi şarkımızın verse bölümüne geldik. Bu bir aşk değil, bu bir felaket. Bir savaş, bir seviş, bir kavga, kıyamet, alamet. Bak mesela burada kıyamete alametmiş. Çünkü kıyamet alameti falan olmuştum böyle. Kavga kıyamet denir ve kıyamet alameti denir. Wow, bu sözü yazayım ben falan deyip yükselmişim. Sonra vazgeçmişim. Orijinal sözleri ilk yazdığımda şeydi. Bu bir aşk değil, bu bir kehanet. Bir savaş, bir seviş, bir kavga, kıyamete alamet. Ya kafamda aslında anlamsal olarak çok daha bütündü. Çünkü hani kehanet ve kıyamet alameti konseptsel olarak çok bütün bir dörtlük gibi hissettirmişti. Fakat kehanet demek zor geldi yani. Söylemesi zor geldi ve dedim tamam şu an anlamdan vazgeçeceğim ve felaket daha iyi oturduğu için felaket yazacağım. Yani aslında ilişkim felaket bir halde olduğu için değil, orası çok daha iyi oturacağı için felaket yazdım oraya. Ama eğer kehanet yazacak olsaydım muhtemelen bak hani biz bir değişik tartışıyoruz. Böyle giderse hayra alamet değil yani toparlamamız lazım gibi bir şey söylemek istemiştim. Ama felaket deyince biz berbat bir haldeyiz gibi bir anlam çıkmış oldu ama ne yapalım. Kill your darlings diye bir laf var. Böyle sanatla uğraşan ve eser üreten insanlar
birbirine söylediği. Kimin lafı bilmiyorum ama darlingler işte bunun gibi böyle çok beğendiğin güzel sözler, bir fikir olabilir ve çok tutuluyorsun bazen o fikre. O fikir haricinde hiçbir şey düşünemez hale geliyorsun ve bu senin böyle ilerlemeni biraz zorlaştırıyor oluyor. O yüzden kill your darlings, yani o darlinglerini, o aşklarını öldür gitsin yani. Başka türlü çünkü yol alamıyor oluyorsun. Ben mesela judo, karate, aikido, taekwondo tam bir darlingti ve onu öldüremedim. O yüzden 2 ay boyunca uğraştım. Ama bir yandan da hani öyle olması çok bir sıkıntı olmadı. Çünkü kendimi klibini çekmek için Japonya'ya gitmiş bir şekilde buldum yani. O da okey bir şey ama şarkının daha hızlı bitmesini isteseydim eğer muhtemelen judo, karate, aikido, taekwondo demekten vazgeçecek olurdum. Bu kadar uğraşmazdım en azından yani ama aşık oldum bu fikre yani. Verse'e geri dönüyorum. Bu bir aşk değil. Bu lafa bayıldım. Yani şarkının açılışının ilk cümlesinin bu bir aşk değil olması çok hoşuma gitti. Çünkü böyle şey gibi hissediyorum. Dinleyen kişi sanki ilk defa dinlerken şey olurmuş gibi hissettim. Bu bir aşk değil. Ha? Hani ne o zaman? Hani otomatik olarak böyle bir dinliyorum diyormuş gibi hissettim. Bence ilk verse'ün ilk cümlesi her zaman çok önemli oluyor. Örneğin sen kimsin dedi, bilmem dedim, her gün değişiyorum. O da böyle aynı şekilde. Hani hem çok iyi bir girizgah hem de hani sen kimsin diye başlıyor atıyorum. İkinci verse'teki cümleyi ilk verse'e taşısaydım bence aynı girizgah hissini yapmayacaktı. Orada böyle hem derdini iyi özetleyecek bir cümle bulmak, bir yandan da dinleyen kişi ilk duyduğu zaman dikkatini yakalayacak bir laf etmek de bence keyifli oluyor. Yani bir taşla 2 kuş olan her duruma bayılıyorum yani. Hem benim derdimi anlatmam için güzel bir girizgah olmasını sağlıyorsa, hem de bir de üstüne dinleyicinin de dikkatini çekeceğine inandığım bir söz oluyorsa kesinlikle kilitliyorum o lafı. Bu bir aşk değil, benim için öyle bir laftı. Bu bir felaket, bir savaş, bir seviş, bir kavga, kıyamet ve alamet. Belaya düştük sevgili, senin yüzünden. Burayı buldum yani. Bilmiyorum yani o kadar hatırlamıyorum. Yani işte bu bir aşk değil, bu bir felaket dedikten sonra Aikido Taekwondo konsepti üzerine birazcık fikir düşündükçe, derinleştikçe, bana bir şey olmaz diyen bir kadının gözünden düşündükçe, kendi anılarını canlandırdıkça artık bence verse çok daha rahat akar hale geliyor. Ben verse'leri daha serbest buluyorum o açıdan. Uzatacak daha fazla yerin var. En sevdiğim kısım olan ikinci verse yazmaksa daha da keyifli. Çünkü artık konuyu anlatmışsın. İlk verse var, pre-chorus var, nakarat var. Artık ikinci verse'e geldin, artık detay verme zamanı. O yüzden çok severim. Mesela Pelin'in ikinci verse'ü, Aşka Çarem Yok'un ikinci verse'ü işlediğim konuyla ilgili artık daha tespit yapma zamanı gibi geliyor. Çünkü oraya kadar dinledilerse o şarkıyı muhtemelen sonraki kısmı da merak edeceklerdir ve ben artık şimdi gerçek tespitlerimi yapabilirim. Girizgahı zaten yaptım gibi bir yer olarak değerlendiriyorum ikinci verse'ü. İkinci verse yazmaya bayılıyorum. Bu şarkıda da ikinci verse'te birazcık daha böyle kelime oyunları ve böyle hani okkalı bir laf etmek için güzel bir fırsat vardı bence. Hani işte o kendine güvenen ve hani ayrılmaktan korkmayan ve artık ilişkilerde deneyimlenmiş kadının karşısındakine soktuğu okkalı bir laf gibi geliyor bana orası. Sevgilim alınmadığı için çok şanslıyım bence bu tarz şeylere. Çünkü burada bir karakter portre ediyor oluyorsun. Yaşadığın şeylere dayanıyor ama aslında bir karakteri canlandırıyorsun bence her şarkıda. Ben de bana bir şey olmaz diye haykıran o kadının muhtemelen birazcık eli maşalı bir karakter olacağını düşünerek kendi deneyimlerimi hafif abartarak yazdım diyebilirim. Verse'ü anlattık, pre-chorus'u anlattık, nakaratı anlattık ama genel olarak şöyle bir şey söylemek isterim. Birinci verse benim için girizgah yapma yeri. Pre-chorus, yani nakaratın hemen öncesindeki o heyecanlandığı yer, benim için işte bu yüzden nakarattaki şeyleri söyleyeceğim. Mesajı verdiğin yerin sebebini açıklamak için kullandığım bir yer gibi oluyor. Nakaratsa bütün şarkının mesajının özünü anlattığım yer oluyor. İkinci verse artık daha fazla detaylandırmaya başladığım yer oluyor. Ve son nakarat ve şarkının finali de artık o hissi en çok damıtıp en yoğun şekilde nasıl yaşayabiliriz? Bütün şarkının hissiyatını araştırdığım bir yer oluyor diyebilirim. İkinci nakarata geçmeden önce ikinci pre-chorus'u anlatmak isterim. Şimdi ikinci pre-chorus'u ben yaparken ufacık bir ekleme yaptım üstüne. O da bu Uzak Doğu armonisi.
kadar. Çünkü artık şarkının konseptinin uzakta olacağını biliyorum. Dövüş sanatları ile ilgili bir bağlantı kuruyorum. Onu iyice açıkladım artık. İkinci verse'te de dövüş sanatları, neden dövüş sanatları olduğunu da iyice açıkladım. Artık eğlenme vakti geldi. Dolayısıyla konseptin altını derinleştirecek ufak tefek şeyler koymaya başlıyorum. Ve geldik ikinci nakarata. Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz. Elindekini ardına koyma, bu iş bir dövüşte durulmaz. Yara vere cinnet, ölümüne şehvet. Yakarım kimi her gece harakiri, seni deli gibi sevmek. Evet. Bu bölüm benim düşük nakarat diye adlandırdığım yer oluyor. Ben çok seviyorum bu numarayı yapmayı. Özellikle live aranjmanlarda yapmayı çok seviyorum. Daha çok vokale yer verdiğimiz, söyleyeceği söze daha çok yer verdiğimiz, dolayısıyla vokalin belki kendini daha ısrarcı hissettiği, söyleyeceği sözün daha fazla önem taşıdığını hissettiği bir yermiş gibi. Yani sanki orada şu sözlere bakın, iyi dinleyin deyip böyle sanki vokalin üzerine bir spotlight atıyormuşuz da hani tekrar söylüyorum falan diyormuş gibi hissediyorum. Ritmi half beat'e düşürüp, yani normalde tak 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 takken, yani ilk nakaratta olduğu gibi half beat'e düştüğümüzde tak tak yaptığımız bir hale düşürmek bana böyle daha da vokalin diyeceği şeye daha da vurgu yapmamızı sağlıyormuş gibi geliyor. Dediğim gibi bir taşla iki kuş yapmayı bayılırım. Bir de üstüne şarkının devamında daha da hızlıca yükselmemizi ve dinleyicinin daha da çok gaza gelmesini sağlıyor. Ve dinleyici olarak benim de yani daha fazla gaza gelmemi sağlıyor. O yüzden böyle bir bölümümüz var. Bunun üzerine davulları nasıl kaydettiğimi görmenizi çok isterdim. Bana bir şey olmaz, bana... Resmen şunu yaptım yani. Bana bir şey olmaz, elindeki ardına koyma, bu iş bu değil. Tak 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 falan. Bayağı bu şekilde gerçekleşiyor. Yani iPad'le yapılan şeylere bakın abi. Ben nasıl reklamını yapmayayım bu işin yani. Manyakça bir şey ya. Öyle değilse değil deyin yani. Şu demonun güzelliğine bakın. Bana bir şey olmaz, yakarım kimi her gece harakiri, seni deli gibi sevmek. Bakın şimdi burası şöyle gelişti. Az önce de anlatmıştım ya, buradan gamı seçebiliyorsun diye. Ben buradan aşağı inip minor pentatoniği seçtim. Hemen buradan seçelim. Minor pentatonik. Şöyle göstererek çalacağım hatta. Umarım zoomlayabilirim bunu sonra videoyu. Bu şekilde çaldım. Ya ve o kadar kolay oluyor ki, yani yaptığım tek şey altyapının armonisini açıp, o bölümü kendime açıp üzerine synth'le takılmaktı yani. Gelin hatta başka bir solo çalmayı deneyelim bu bölüme. Yani kısacası yaptığım şey bu. Şarkının o bölümün üzerine az önceki gibi gam modunu seçip oradan minör seçmişim. Minör gamda ya da pentatonik gamda, hoşuma giden Dorian'da olabilir, keyifli bir gamda üzerine solo çalmak. Ve fikri de burada çıkmıştı. Böyle şey oldu mu? Oha, bu Kung Fu Fighting'in melodisi. Yani güzel bir referans olur. Dinleyenler de gülümser. Falan olurlar diye düşünerek şöyle bir solo çalmıştım sonuç olarak. Hatırlarsanız bu Beter Yok Uslanmak'tan. Beter Yok Uslanmak'tan melodisini çalmıştım orada. Sonra
Kung Fu Fighting. Sonra diye gidiyor. Sonra en sondaki Judo Karate Aikido Tekvando bölümüne bağlanıyoruz. Ben buradaki soloyu gerçekten konuşuyormuş gibi görüyorum. Sebebini de anlatayım. Sololara biz böyle cümle gözüyle bakıyoruz. Nasıl cümleler kuruyor bu solo diye bakıyoruz diyeyim. Bana da burada konuşan solo şöyle bir cümle kuruyor gibi geliyor. Şarkının da hikayesini düşününce diye başlıyor. Yani diyor ki ben beteri yok uslanmaktanı yazan kadınım. Ona göre ayağını denk al diyormuş gibi hissediyorum burada. O yüzden beteri yok uslanmaktan referans o yüzden hoşuma gitti. Sonra bunu aklından çıkarma. Üzerine de Kung Fu Fighting'in melodisine selam çakınca şey gibi. Ve hani şimdi değiştim ve geliştim. Beteri yok uslanmaktan diyen kadının üzerine bir de Judo Karate Aikido Tekvando tartışma skilllerinin becerikliliğini de ekliyorum ve artık bir level atlamış bir haldeyim diyormuş gibi hissediyorum. Yemin ederim başından beri bunu hissettim bu soloda. Ve değiştim ve geliştiğimi de şurada anlatıyorum. Dedik sonra gitgide yükselen bir melodi. Çünkü hani beteri yok uslanmaktan diyen kızın üzerine Judo Karate Aikido Tekvando skilllerini, tartışma skilllerini ekledik ve artık gitgide daha da yükseldi. Ya bu kadın yükseldi, yani kendini geliştirdi anlamı taşıyormuş gibi hissediyorum. Size yemin ederim bunu düşünerek bu soloyu bu şekilde belirledim. Sonra bunun üzerine Judo Karate Aikido Tekvando bölümüne, yani artık ne derseniz C-part mı ne deniyorsa artık hangi ismi koymak isterseniz şarkının sonundaki Judo Karate Aikido Tekvando bölümüne geçiyoruz. Ben burada çok tatlı bulduğum bir armoni değişimi yapıyorum. Şarkının gamındaki kök akorun yani re minörün re majörünü çalıyorum. Yani aslında minör gam olmaktan çıkarmış gibi yapıyor şarkı ama aslında değil. Şimdi burayı bir size dinleteyim isterim. Pad'imize gidelim. Fark ettiyseniz ben armoni ekranının en sonundaki akoru değiştirdim. Normalde başka bir akor vardı burada. Ben buradaki akoru şurada ayarlardan Edit Chords deyip buradaki akoru re majöre çevirdim. Çünkü re majörü kullanmak istiyorum orada. Normalde şarkı bunu bekliyor. Da ba ba ba. Bunu beklerken re majöre basıyoruz ve tatlı bir sürpriz oluyor. Sonra bu armoniye geçtiği zaman gitgide daha da bizi heyecanlandıran bir hisse kaptırmış oluyor diyeyim. Bu armoniyi nereden biliriz? Hemen söylüyorum, James Bond filmlerinden. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. James Bond filmlerinden biliriz. James Bond filmlerinin hatta şarkı brieflerini verirlerken sanatçılara bu armoni zorunlu tuttuklarına dair bir şey okumuştum. Dolayısıyla benim böyle hani ajanlı bir klip çekmeye karar vermem buradan geldi. Hani ajanımsı bir şey olmalı. Çünkü çok James Bond hissettiriyor burası bana diye. Çok sevdiğim bir akor dizilimi burası benim. Tam şarkının buralarına kadar gelip de buraları seven insanlar artık birazcık benim zevkimi dinlesinler falan oldum ve tamamen kendi zevkim için yazdığım bir bölümdü bu. Şarkı rahatlıkla soloyla birlikte bitebilirdi. Ya da soloya bile gerek kalmadan hani nakaratın sonunda bitebilirdi. Ama bundan sonra ben sadece kendi zevkim için bu bölüme ekledim işte. Gerçekten yani şarkının burası o kadar hızlı aktı ki, ya şöyle söyleyeyim, şu an bugün size dinlettiğim şeylerin %99'unu ilk gün yaptım. Hani 24 saat içinde buraları falan çoktan bitmişti. Ben kendi kendime Judo Karate Aikido Tekvando diye bağırıp böyle son kısmı loopluyordum özellikle. Çünkü hani gerçekten benim kendi kişisel müzik zevkimi çok yansıtan bir kısım burası. Bu armoni değişiminden sonra
gitgide armonik açıdan çok daha zenginleşen ve bir dinleyici olarak beni aşırı derecede tatmin eden o bass line'ını. Buradan bahsediyorum. Burada azıcık armonik kısmından bahsedeyim. Şarkının burası dinleyici için birazcık şaşırtıcı oluyor. Güzel şaşırtıcı bence. Çünkü normalde gitmemesi gereken bir yere gidip gitmemesi gereken bir notaya basıyor bas. Tam aralık yapıyor. Yarım aralık yapmak yerine. Yani şunu yapıyor. Normalde yapmasını beklerken tam aralık gidiyoruz. Yani majör 3'ü basıyoruz. diye şarkı bitiyor ve hani sürpriz üstüne sürpriz ekleniyor gibi hissediyorum ve anlatamam bundan ne kadar hoşlandığımdan. Müzikle ilgili şöyle bir şey okumuştum. Müzik eş zamanlı olarak 3 tane zamanı birden yaşadığımız bir sanat formu deniyor. Ortada tekrar eden bir ritim var. İlk olarak o ritmi dinliyoruz ve ritmi dinlerken andayız, yani anlık olarak dinliyoruz o ritmi, yani şimdiki zamandayız. İkincisi, ritmin nasıl gittiğini hatırlıyoruz. Yani böyle bir ritim gitti diyelim ki. Bu ritimde gittiğine dair hafızamızda bir şey tutuyoruz. Yani geçmiş zamanda düşünüyoruz. Ve üçüncüsü en ilginci, böyle gittiyse o zaman böyle devam etmelidir gibi bir varsayımla, geleceği de düşünerek hayal kuruyoruz ve dinliyoruz müziği. Dolayısıyla hem şimdideyiz, hem geçmişi aklımızda tutuyoruz, hem de nasıl gideceğine dair bu şarkının içimizde bir öngörü var. Biz dinleyici olarak öngörümüzün bize zevk verecek şekilde bozulmasından bence çok hoşlanıyoruz. Şarkının burasındaki armoni değişimi de o yüzden beni çok keyiflendiriyor. Çünkü hani tam buraya kadar bu şarkıyı dinledik ve okey, hani güzel bir şarkı falan dediğini düşündüğüm bir dinleyici burasında şarkını şaşırıyor olabilir ve o şaşırması benim çok hoşuma gidiyor. Ve evet, yani kısacası armonik olarak da beni çok 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 tatmin eden, hissiyatı da, sözleri de, konsepti de beni hakikaten çok tatmin eden bir eser çıkmış oluyor ortaya diyebilirim. iPad'i bir kenara bırakacağım sanırım ve kalan sorularınızı cevaplayarak videoyu kapatacağım. Biraz kızardım. Kamera karşısında hep kızarıyorum. Ne kadar müzik bilgisi gerekiyor sorusu vardı. Bence bu videoda biraz açıklayıcı oluyor. Ya, temel armoni bilgisi gerekiyor diyebilirim ama çok sezgisel de anlıyoruz bence bunları. Sezgisel olarak da hissediyoruz, biliyoruz bence. Şimdi böyle bir şey duymak hoşuma gider deyip mesela iPad'de o armoni modunu açıp üzerine akorlar deneseniz ve hani ay bu akor yakışmadı, bu akorda çok yakıştı deseniz, onun yakışmasının ya da yakışmamasının bir armonide karşılığı var yani kesinlikle. Ama biz bunu zaten sezgisel olarak zaten anlıyoruz. Armoninin yaptığı tek şey aslında bizim sezgisel olarak bildiğimiz ve hissettiğimiz şeyleri matematiğe dökmesi. Benim orada hani 1. derece, 4. derece, majör, minör falan diye anlattığım şeyler aslında hiç müzik bilmeyen biriyseniz eğer sizin zaten hissiyatla da anladığınız şeyler oluyor kesinlikle. O yüzden biraz müzik bilgisinin bence faydası var ama hiçbir şekilde müzik bilmeyen, teknik bilgisi olmayan ama müzik kulağı çok iyi olan bir insan bence rahatlıkla yapabilir beste. Benim kullandığım özelliklerden de çok faydalanabilir bence. Ben armoni bilgim olsa da gene de en çok sezgilerime güveniyorum diyebilirim. Biraz daha rahat oturayım şöyle. Şarkının partlarını nasıl belirliyorsun? Az önce anlattığım gibi aslında hani biraz yolda belli oluyor cidden. Hani bir gerçek, yani hani zırvalayarak başlıyorum. Her şarkıya zırvalayarak başlıyorum. Arada hoşuma giden bir fikir, bir laf olduğu zaman o lafı başlık belirliyorum. Belki konsepti oymuş gibi derinleşmeye çalışıyorum. Sonra onun üzerine laflar geliştirmeye çalışıyorum. Bir yandan o lafları müzikle nasıl destekleyebilirim diye düşünmeye çalışıyorum. Örüyorum ya, süslüyorum aslında. Partlarını belirlerken de dediğim gibi az önce verse'ler girizgahmış gibi, birinci verse girizgahmış gibi, pre-chorus nakaratta söyleyeceklerimin sebebini anlatıyormuşum gibi, nakarat şarkının manşetiymiş gibi, sloganıymış gibi ve ikinci verse'te şarkının konusuyla ilgili daha fazla detaylandırmak istediğim bir şey varsa o detaylara girdiğim, kulağa hoş duyulmasını daha az salladığım bir yermiş gibi
oluyor. Sonrasıysa tamamen eğlence. Yani her şarkımın sonu beni kişisel olarak ne tatmin ediyor diye sorduğum bir yer oluyor. Demomu baştan dinlerken ilk defa duyacak bir insanın gözünden hayal etmeye çalışıyorum. Normalde hangi tartımla kelimeleri söylüyorsak, örneğin bardak olsun. Bardak kelimesinin bir ritmi var. Tak tak, bardak. Ama bardak değil ya da ne bileyim bardak değil ya örneğin. O tartımlara güftenin de uyması için çok özen gösterdim. Doğal duyulsun diye. Yani bana bir şey olmaz diye bağıran bir kadın normal hayatta da bana bir şey olmaz diye bağırabilirdi. Gerçekten uğraşıyorum ya. Bence bu videodan anlayabileceğiniz en önemli şey benim şarkılarımla ilgili çok uğraştığım olabilir. Bir yandan konsepti, bir yandan hikayesi, bir yandan armonisi, müziği birbiriyle örtüşsün diye çok emek sarf ediyorum hakikaten ve çok keyif veriyor bana bu nerdlük. Diğer soruya geçiyorum. Hikaye kurgusu sonradan mı şekilleniyor? İşte bu videoda da gördüğünüz gibi eş zamanlı gelişiyor ve birbiriyle olabildiğince şarkının farklı bölümleri uyumlu olsun diye uğraşıyorum. Ne zaman bitti diyorsun diye bir soru gelmiş. Bu bence harika bir soru. Her şarkıda bu oluyor bence. Bütün şarkılarımda bunun olduğunu söyleyebilirim. Dediğim bir an oluyor ve o tamamen içgüdüsel yani tamam. Hani bu atıyorum bir söze kesinlikle karar vermek de olabilir. Hani kitlemek diyorum ona. Sözü kitlemek de olabilir. Şarkının ismini kitlemek de olabilir. İşte bir melodiyi kitlemek de olabilir. Şarkının tamamını kitlemek de olabilir. Derdim tam olarak buydu. Daha güzelleştirilebilir ama iskelet tam olarak bu dediğim noktada demoyu bırakıyorum artık. Prodüktör arkadaşlarıma yolluyorum. Sonra incesine giriyoruz işin. Çünkü gördüğünüz üzere ben mixini, masteringini kendim yapmıyorum şarkıların. O bambaşka bir mühendislik ve o konuda asla uzman olduğumu düşünmüyorum. O yüzden kendim uzmanı olduğum noktada kalıp besteyi olabildiğince prodüktöre yardımcı olacak şekilde bitirmeye çalışıyorum. Bazen çok beğendiğim bir fikir bulduğum zaman gözüm doluyor. Oradan da anlıyorum hani bu gerçekten hani tutmak istediğim bir şeymiş diye kitlediğimi anlamama yardımcı oluyor. Her şey dijital mi? Akustik element var mı diye bir soru da var. Her şey dijital demoda evet. Ama her şarkının istekleri başka oluyor. Örneğin Varım'da her şey baştan sona dijitaldi ve akustik hiçbir şey kaydetmedik. Ama mesela Aikido Taekwondo'da gitaristimiz Efe Demiral, aynı zamanda prodüktörümüz Aral Koray Nalbant gitar çaldılar. Davulcumuz Sidar davul çaldı. Davul kaydı yaptık. Ben de ilk defa kariyerimde davul kaydı yapmış oldum. Çünkü bu şarkı davul kaydı istiyordu. Hani anlatabiliyor muyum? Sanki şarkının kendi başına bir bilinci varmış da şarkı bizden bir şeyler talep ediyormuş gibi yaklaşmaya çalışıyorum sanırım. Şarkı davul kaydı istedi. Canlı davul çalınmasını istedi bence ve davul kaydettik. Çok sıcakladığım için bunu artık çıkaracağım. Sanırım Aikido Taekwondo ile ilgili anlatabileceğim şeyler bu şekilde. Şunları da ekleyebilirim. Sadece şarkı yapma sürecine dair değil. Bütün şarkının yayınlanması, konseptinin belirlenmesi, çekilecekse bir klip çekilmesi ya da işte fotoğraf çekimi bile olabilir bu. Onun bir konsept dahilinde olması benim çok hoşuma gidiyor. Anlatamam ne kadar zevk aldığımı. İnanın şarkının hani kendi içindeki elementlerini ve sözlerini ne kadar umursuyorsam kapak fotoğrafını, olacaksa klibini ya da anlatacağım hikayeyi de gerçekten o kadar umursuyorum. Ve çok ilginç kapılar açabiliyor insana. Ben nihayetinde bir tane kafeyi çok beğendim ve judo, karate, aikido, taekwondo dedim diye kendimi 2 ay sonra Japonya'da buldum yani klibini çekerken. Hayatın böyle güzel sürprizleri de oluyor. Onlara açık olmak ve üretiminin her anının tadını çıkarmak bence çok önemli. Kendi zevkini ön plana koymak. Tabii ki de şarkı çok dinlensin isteriz. Ama bir yandan da hani temsil ettiği şey de çok önemli. Sizi ifade ediyor mu? Sizi temsil ediyor mu? Size keyif veriyor mu? Bence en önemli sorular bunlar. Ben bu şarkının her saniyesinden bayağı bir zevk aldım. Umarım yardımcı olmuştur. Çok uzun konuştuğumu biliyorum ama bir daha ne zaman böyle bir video atarım bilmiyorum. Olabildiğince detaylıca size anlatmaya çalıştım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Size de ilham vermiştir. Ve umarım üretimlerinize de bir şekilde yansır burada anlattıklarım. Bir faydam dokunursa ne kadar da güzel. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.